Evet dostlar, herkese yeniden selamlar. Yeni bir videonun açılışını yapmak istedim. Her zaman olduğu gibi Ataşehir kavşağından çıktık. Ben son zamanlarda alışmışım, günaydın diye bir açılış yaptım. Sonra saate baktım ki saat 1 olmuş. Son zamanlarda alıştık sürekli böyle kalmalı falan uzun turlara. Pek denk gelmemişti böyle günübirlik İstanbul içinde. Uzun zamandır Şile Darlık tarafına gitmiyor diye mi fark ettim. Bu pazarda böyle bir boşluk oldu. Az önce böyle hafiften bir yağmur saldı. Acaba çıksam mı çıkmasam mı dedim ama özledim motoru da. Hemen atladım. Kameraları da taktım. Bugün yalnızım. Kimseyle bir programım yok. Şöyle yalnız bir süreyim. Bir kafa dinleyeyim dedim. Hem de aklımda ne var? Açıkçası motorun 10.000 kilometresi doldu ben aldıktan sonra. Hatta geçtiğimiz cuma günü 10.000 kilometre bakımına da soktum. Herhalde 2 Mayıs gibi almıştım. Şu anda Ağustos'un sonlarındayız. 20'si mi 25'i mi tam tarihleri ezbere takip edemiyorum. Şu dumanı yemeyelim. Yaklaşık 3,5 aylık falan bir süre zarfında 10.000 kilometreyi doldurmuş olduk. 4.000 kilometrede almıştım motoru. Tam 4.001 kilometredeydi. Alır almaz da bakıma götürmüştüm. Şu an 13.725. Tam 10.000 yapmadan bakıma götürmüşüm. Aslında alışkanlığım önceki motorumdan hep böyle 7.500'lerde 8.000'lerde falan götürmekti ama bu sefer öyle denk geldi. Turlar vesaire derken işte 10.000'e yakın kilometre içinde motoru bakıma götürmüş olduk. Böylelikle hem hani bakımla ilgili tecrübemi hem de bu 10.000 kilometrede bu motorla neler yaşadık, memnun muyum? Çünkü çok sık aldığım sorular var. Daha önce çünkü eski motorum Tiger 900'den bu motora geçince eski motordaki ekosistemde beni takip eden arkadaşlar, işte orta siklet bir motosiklet sahibi arkadaşlar ya da benle ortak gruplarda bulunan arkadaşlardan pek çoğunun aklında bulunuyor çünkü büyük bir motora geçsem ne olur, ne fark eder, ne hissederim diye. Bununla ilgili çok soru alıyorum. Böyle spontan bir yandan sürüp günübirlik bir vlog tadında. Bugün pazar gerçi Darlık tarafı yoğundur ama belki arkalardan bir hacılı vesaire falan yaparız. Dolayısıyla bu 10.000 kilometrenin de bir özetini, bir değerlendirmesini yapmak istiyorum sizlere. Buralar hep bildiğimiz yollar. Buralarda sizi sıkmak istemem. Şöyle ben bir trafiğe takılmadan bir kendimi Şile yoluna atayım. Yolda tekrar görüşürüz dostlar. Evet dostlar. Biraz planladığımdan daha uzağa sürdüm Şile yolunda. Daha erken girerim tahmin ediyordum ama bir süredir önümdeki GSC arkadaşla peş peşe keyifli sürdük. O da beni gaza getirdi biraz. Dolayısıyla bir miktar geç sohbete başlayabildim. Son turumuzda böyle Şile yolundan başlamıştık. İşte Batı Karadeniz'de Karasu, işte Bartın, Zonguldak, Cide'ye varamamıştık ama çok yaklaşmıştık. Oralara doğru sürmüştük. O turun başlangıcında burada bir yerlerde ayıptır söylemesi radar vardı ve hani girdiğimizden şüpheleniyorduk. Dolayısıyla acaba bypass eder miyiz diye bulduğumuz ilk sağdan girmiştik ara yollara. Oradan ileriden tekrar havaya bağlanmıştık. Tesadüfen hiç girmediğimizde bir yoldu ve eğer bulabilirsem tekrar gireceğim oradan çünkü bir anda böyle bu yakınlarda denk gelmediğimiz böyle üst üste ağaçların yolu kapladığı oldukça güzel manzaralı, kısa da olsa keyifli bir yola girmiştik. Orayı bir tekrar bulayım istiyorum. Çünkü haritada baktım ya orası nereydi vesaire diye. O sırada kamerada açık değildi. Oraya bir bakacağım. Evet, sanırım bu kavşaktı. Bakalım, girince ağaçlar bizi karşılıyorsa burasıdır. Evet ya, burasıydı. Evet, işte aradığım yol. Biraz geride zannediyordum ama burası gerçekten harika bir manzara.
Çok kısa bir bölüm ama burayı da muhakkak böyle fotoğrafik bir yer olarak kaydetmek lazım. Hatta şöyle durup bir fotoğraf mı çeksem? Şöyle bir fotoğraf alayım dostlar ben. Sonra görüşürüz. Evet dostlar, fotoğraflarımızı çektik. Tekrar yola çıkıyoruz. Konuyu daha da fazla uzatmadan bir yandan aklımdakilerden sohbete de başlayalım istiyorum. Harbin 300 GS'e geçtikten sonra paylaştığım videoların altına en çok gelen ve farklı varyasyonlarda gelen yorum açık ara şuydu: abi bu yolculuğu Tiger 900'de yapsan ne değişirdi hayatında? Ya da hani bu motora geçtikten sonra hayatında ne değişti? Yani değdi mi? Sence değer mi? Vesaire tarzında sorular aldım. Aslında hemen hemen hepsi hedef olarak şuna geliyor: bütçesi olsun olmasın fark etmez. Herkes için ihtiyacına, hobisine ayıracağı bir bütçe var ve bu herkeste farklı. Dolayısıyla insanlar heves etse dahi, merak etse, deneyimlemek istese dahi, ya acaba bunun karşılığını alır mıyım? Buna değer mi? Hayatımda ne değişir? Bunları sorguluyorlar. Çünkü kağıt üstünde matematiksel veriler vesaire var ama herkesin doğrusu ve beklentisi farklı olduğu için bu mekanizma herkeste çalışmıyor. Dolayısıyla tecrübe eden birinin hayatında neler değiştiğini öğrenirsem ona göre ben de kendi değerlendirmemi yaparım diye düşünüyor olabilir insanlar. Ama az önce de bahsettiğim gibi herkesin beklentisi ve ihtiyacı farklı, bütçesi de farklı. Dolayısıyla buna tek bir doğru cevap vermek mümkün değil. Ben şimdi size kendi perspektifimden, benim durumumda, benim beklentilerim ışığında neler umdum, neler buldum, onlardan bahsedeceğim. Öncelikle ben eski motorumdan son derece memnundum. Zaten benim için de hani scooter'dan geçiş yaptığım bir motordu. O yüzden daha büyük bisiklet mantık çerçevesinde makulde değildi. Ama açık söylemek gerekirse o motoru da alırken, yani Tiger 900'ü de alırken aslında pek çok yeni motorcunun da kapıldığı şöyle bir his vardı: ya abi bundan sonra zaten kesinlikle daha fazlası gereksiz. Bu işin bu İngilizlerin sweet spot dedikleri bir nokta var. Yani bir konu var. Hani tatlı nokta, ideal nokta, optimum seviye. Yani hani fazlası gereksiz, aşırıya kaçıyor. Azı yetersiz. Orta noktası seviyesi bu. Benim nazarımda bakarsanız orta siklet 900 cc seviyesi bence bu iş için gerçekten orta nokta. Ama orada işte sizin sürüşünüzün ve keyfinizin, ihtiyaçlarınızın nelere doğru yöneldiği ile ilgili de beklentiler değişebiliyor. Hatta benim viral olan, daha önce bahsetmiştim bir videomda, bir Reels videom var Instagram'da. O zaman işte Forza 250 ile motosiklete başladıktan sonra Tiger 900'ü aldıktan 6 ay sonra kendimi 900 cc ile Şiledarlık virajlarında buldum dediğim bir video vardı. İnsanların çok dikkatini çekti. Herkes de ya görürüm ben seni yakında, işte şurada burada, işte cenazene geliriz vesaire falan tarzı yorumlar yapmışlardı. Tabii insanın bir miktar kendisini bilmesiyle de alakalı bir durum olmakla beraber ben scooter aldıktan sonra aslında scooter'ın doğası gereği olması gereken şehir içinden çok kendimi buralarda, bu virajlarda bulunca dedim ki yani tamam, ben bu işi sevdim, bu iş güzel, hayalim de zaten, ama bu araç bunun doğru aracı değil. Ama bir yandan ben ileri vadede turlara da gitmek istiyorum, yolda yapmak istiyorum, değişik yerler keşfetmek istiyorum. Ara ara şöyle bozuk yol girdiğim zaman kaçmak istemiyorum. Türkiye'nin zaten benim gitmek istediğim yolları çok iyi yollar değil. Çünkü ana yollardan gitmek istemiyorum, gitmek istediğim yerlere, varmak istediğim yerlere. Dolayısıyla macera motoru denen segmentin, yol endurosu da deniyor ama ben çok doğru bulmuyorum. Çünkü enduro dediğin zaman ağır araziye kaçıyor. İşte bu işin en iyi isimlendirmesi macera motosikleti kategorisi diye isimlendirmek. Dolayısıyla o segmentte araştırmalarım beni Tiger 900'e götürmüştü. Gerek bu yollarda, gerek çıktığım uzun yollarda, yurt içi yurt dışı bana istediğim hemen hemen her şeyi verdi. Ama kilometreler arttıkça tabii ki insan belli bir doygunluk noktasına da ulaşıyor. Yine daha önce bahsetmiştim bir videomda, ben yenilikleri çok seven, sürekli yeni şeyler deneyimlemeyi seven birisiyim. Burada muhabbetine girmeyeceğim, işte ben içerik üretiyorum da vay efendim yeni motorlar denemem lazım, bu benim işim. Hayır abi, bu benim hobim, işim vesaire değil. Bütçem, imkanım el verdiği noktada arzu ettiğim nesnelere ulaşmaya çalışıyorum tabii ki.
Bazen bazı insanların ayıracağı bütçeden daha fazlasını ayırabiliyorum buna. Bu benim bütçemin fazla olmasından değil, o konuya duyduğum hevesin, iştahın diğerlerinden belki de daha fazla olmasından kaynaklanıyor olabilir. Neyse, toparlarsak, tabii ben Tiger 900'ü kullanırken yeni motosikletler çıkmaya başlıyordu. Ben daha önce hiç GS deneyimlememiş bir insan olarak aslında anlatılanlar beni hep etkiliyordu. İşte güvenli, konforlu, rahat, işte öne dalmıyor vesaire vesaire gibi. Sonrasında yeni 1300 GS tanıtılıp insanlar bunun şekli şöyle olmuş, bunun zayıflamış, işte şöyle hafiflemiş, heybeti gitmiş vesaire dediği noktada ben tam tersine kendimi, ya öyle şey olur mu? Ya bu işin aslında ideal noktası bu. Bir motosiklet ne kadar hafifse aynı özelliklerde o kadar iyidir. İşte şöyle iyi olmuş, böyle iyi olmuş derken buluyordum. Ama hem bütçe gereği hem de o dönemki kabiliyetim gereği bu motosiklete hep uzaktan bakıyordum. Gel gelelim Tiger'la işte 20.000 kilometrelere yaklaşık ulaşınca bazı ihtiyaçlarım daha da netleşti. Neydi beklentilerim bir sonraki motorumdan? Çünkü bakınmaya başlamıştım. Hemen hemen üst büyük cc kategorisinde sayılacak bütün macera motorlarını inceledim. Neydi bunlar? İşte 1300 GS, KTM 1290, Super Adventure S, Tiger 1200 tabii ki kullandığım motorun bir büyüğü, ve Ducati Multistrada V4 S olanı. Çünkü kriterim kesinlikle 19 inç ön jant olması idi. 17 de istemiyorum. 21'e 18 de istemiyorum. Çünkü öyle bir arazi şeyim yok. Daha çok yolda sürüyorum. Yine bu sınıf arasındaki farklılıklara girmeyeyim ama beklentilerimi o dönem en iyi karşılayacağını düşündüğüm modelin 1300 GS olduğuna karar verip bu satın almayı yapmıştım. Çünkü ne umdum? Birincisi, daha uzun yollara daha az eforla gidebilmeyi umuyordum. Tiger 900'de her ne kadar istediğin yola gidebilecek olsam da benim cüssemde biri için bazen motosikletin bana küçük kaldığını hissediyordum. Çünkü hani motosikleti dengede tutmakla ilgili düşük hızlarda vesaire bir şeyim yoktu. Zaten bisiklet gibi tarif ediyorum hep genellikle o motoru. Dolayısıyla yeni bir motordan ilave bazı kilolar maliyetine yol açsa da bu motorda bana katacağı konfor ögeleri benim için önemliydi. Bir diğeri, işte beraber sürekli sürdüğüm arkadaş grubundaki motorlardan yola çıkarak otobanlarda, düz yollarda, daha yüksek ortalama hızlarda gidebilmekti. Yani elimin altında daha fazla güç olmasını da arzu ediyordum. Çünkü o güce hükmedebileceğimi, kendimi kontrol edebileceğime inanıyordum. Bunu da ispatlamıştım zaten. Daha az tecrübeyle Tiger 900 olarak. Dolayısıyla güç de en önemli kriterlerden bir tanesiydi tabii ki. Ama zaten bir üst segmentteki hemen hemen bütün motorlar bunu sunuyordu. Birazcık burada bazıları eleştirebilir ama hani tatlı su motorcusu vesaire falan deniyor. Zincir bakımı beni pek cezbetmemişti. Çünkü motosikleti temiz kullanmayı seven birisi olarak ben bir de biliyorsunuz daha önce yine paylaşmıştım. Bir zincir yağlama sistemi kullanıyordum, Neco Chain Oiler isminde. Hemen hemen çoğunluğun aksine pek memnun değildim bundan. Yani bazıları çok memnun olduğunu belirtiyor ama hani o öyle shaft konforu vesaire falan diye pazarlanıyor ama ben öyle bir durum bulamadım. Dolayısıyla bir gözüm sürekli orada, ya yeteri kadar yağ alıyor mu? Tabii ki ben de arada yağ alıyorum vesaire ama işte ben motosikleti yaz kış kullanıyorum. Kışın da hiç ara vermedim hemen hemen. Hatta yağmur, kar vesaire falan, hani karda çıkmadım ama o havalarda dahi sürülebilecek her türlü havada sürdüm. Dolayısıyla ya zincir şöyle oldu mu, yok paslandı mı, o oldu mu, bu oldu mu diye endişe etmek de pek hoşuma gitmedi. Dolayısıyla hani shaft konforu da beni orada cezbediyordu açıkçası. Dolayısıyla biraz daha bu açıdan da bu motordan bir konfor bekliyordum. Onu da buldum zaten. Shaftlı. Yani bu noktada bazı işte gecikmeler vesaire, shaft gecikmesinden falan bahsediliyor. Ben zerre kadar öyle bir şey hissetmedim arkadaşlar. Açtığınız anda geliyor. Sadece belki ondan mıdır, kaynaklıdır, nedir bilmiyorum. Bu GS'lerin biliyorsunuz şanzımanı kronik. Takır tukur çalışıyor. Onu zaten hep dile getiriyorum. Ne dedik? Konfor dedik, güç dedik, işte bakım kolaylığı dedik vesaire bunlar, ama diğer önemli kriterler bu motoru tercih etmemde, yani R1300 GS'de beklentilerimin bir diğeri de tabii ki marka değeri ve satış sonrası ikinci el değeri, bu gibi şeylerdi. Maalesef Türkiye'de yaşıyoruz, biliyorsunuz, insanların buna da dikkat ediyor olması gerekiyor. Burada marka değeri derken asla yanlış anlaşılmasın. Beni tanıyanlar zaten zinhar böyle olmadığını bilir.
Hani BMW'ymiş. Çünkü hani böyle GS'de hep eleştirilen bir nokta var. İnsanlar bu motoru yok statü için alıyor, yok bilmem ne için alıyor. Hayır arkadaş, yani bu marka benim müşteri yaptığı için kendini bir başarılı sayıyor olması lazım. Yani ben özel birisi olduğum için değil. Ben onları seçmişim, tercih etmişim. Demek ki iyi bir ürün yapmışlar vesaire. Pek çok kriterleri bir araya getirerek onları tercih etmişim demek ki. Dolayısıyla bu motosikletin bana bir statü kattığını asla düşünmüyorum. Zaten gezdiğim arkadaş grubunda biliyorsunuz, öyle bir BMW grubuna katılayım, yok efendim BMW tişörtleri giyeyim, orama burama stickerlar yapıştırayım, öyle biri asla değilim. Dolayısıyla motosikletin Türkiye'deki satış sonrası hizmetlerde Borusan'ın hep bahsedilen kalitesi ve motosikletin ikinci el değerinin kendini koruyor olması. Niye? Çünkü malum Tiger 900'de satarken zorlandım mı? Evet, beklediğimden daha uzun sürede sattım. Daha ucuza sattım. Çünkü oldukça harcama yapmıştım o motora. Hemen hemen her şeyin en iyisini motora takmıştım. Tabii herkesin beklentisi farklı olmakla beraber bir şekilde satış sonrasındaki fiyat politikasıyla ya da birinci eldeki fiyat politikasıyla ikinci el değerini korumadığını net bir şekilde söyleyebilirim. Bu noktada en iyi Triumph'ın, arkadaşlarla da konuşuyoruz, 1 yaşında 2 yaşında bakımlı ikinci el bir Triumph olduğuna karar verdik, sıfır almaktansa. Onunla da yüzleşince o dönem, o da benim bu kararıma vesile olan şeylerden bir tanesiydi. Yani niyet ettiğim an itibariyle baktığımda GS'lerin her daim değerini koruyor olduğunu görmek beni de bu satın alma kararına iten şeylerden bir tanesiydi. Çünkü benzer şeyleri farklı motorlardan da alabiliyordum. Tamamen aynısı olmasa da. Ama onlar da aynı şekilde ikinci el değer olarak CS serisiyle aynı ikinci el değer politikasını karşılayamıyorlardı. Aldım bu motoru, sattım mı? Hayır. Hatta uzun kilometrelerde kullanmak istiyorum. Daha sonra da bahsedeceğim. Ama kısaca takip ettiğim süre zarfında evet, bunun bir değeri var arkadaşlar. İstediğiniz zaman aldığınızın biraz üstünde ya da iyi bir fiyata aldıysanız aldığınız fiyatlara satma şansınız var. Ben ikinci el aldığım için o konuda da çok fazla bir endişem yok. Dolayısıyla bu beklentimi kesinlikle karşıladı. Satış sonrası servis tarafı biraz böyle dağınık anlattığımı fark ediyorum ama umuyorum aralardan merak edenler sorularının cevaplarına karşılık bulabilirler. Beklediğim diğer bir şey de kesinlikle en önemlilerinden bir tanesi de servis tarafıydı. Ben Triumph tarafında serviste bir problem yaşadım mı? Hayır. Aslında çoğunun aksine ben servis konusunda herhangi bir sorun yaşamadım ama ben Tiger 900'de bir sorun yaşamadım arkadaşlar. Yani 20.000 kilometre kullandım. Rutinin dışında hiçbir işlem gerekmedi motosiklete. Ve sağ olsun Kerem arkadaşımın da yakın arkadaşları olduğu için, daha önce bahsetmişimdir, Motoface şimdi yerleri taşındı galiba. Bütün işlemlerimi, ara bakımlarımı vesaire yaptırdım. Ama yine de çevremden gördüğüm kadarıyla bir huzursuzluğum vardı. Yani işte yakın arkadaşlarımdan gördüğüm çok net örnekleri var. İşte parça tedariğinin uzun oluyor olması, sürekli kusuru müşteride aramakla ilgili bazı konuları gözlemliyor olmam beni hep huzursuz ediyordu. Ben iş hayatımda da özel hayatımda da yakın çevremdeki arkadaşlarımla olan ahbap çavuş ilişkilerini bir kenara bırakacak olursak düz mantık bir adamım ve birine bir şey yaptırmak için aranın iyi tutma gerekliliği beni çıldırtan, hiç sevmediğim bir şeydir. Ben birisiyle aram iyiyse iyidir. Ona tabii ki esneklik hayatım boyunca etki ettiğim alanlarda sağlamaya çalışırım. Ben de tabii ki beklerim bunu ama herhangi bir işimin yürümesi için de buna ihtiyaç olmasının sevmiyorum. Dolayısıyla BMW'deki, Borusan'daki bu politikada yani araya adam koymana gerek yok, işte servis için randevu alırken bu açıdan yine ahbap çavuş ilişkisine ihtiyaç olmuyor. Ya ben bu motoru alırken işte Borusan'da tanıdığı olan arkadaşlar vardı. Motor 4000 kilometredeydi. Motorda herhangi bir hasar kaydı yoktu ama hani herhangi bir olumsuz bir işlem olmuş mu olmamış mı diye servis kaydına ulaşmak istedik. Ya adamlar servis kaydını dahi, yani motorun geçmişini dahi paylaşmadılar. Can ciğer kuzu sarması olduğu arkadaşlarına, servis danışmanları. Yani oradaki birkaç farklı servis danışmanını tanıyan arkadaşım aradı, rica etti. Dediler ki ruhsat sahibi ruhsatla beraber bize mail atacak ondan sonra. Yani bu kurumsallık bazen atalet getirse de emin olun uzun vadede tüketiciyi koruyan bir şey arkadaşlar. Dolayısıyla orada da onların gücüne sahip oluyor olmayı da ben
istiyordum. Servis tarafında nasıl bir tecrübe yaşadım? Motoru alır almaz hemen zaten yıldan dolayı bir bakıma sokmuştum 4000 kilometrede. Tüm kontroller, bakımlar vesaire yapılmıştı. Fiyatı hatırlamıyorum. 14-15 bin lira civarında bir şey vermiştim galiba. Mayıs ayında. Fren sıvılarına kadar değişmişti. Şimdi de 14 bin kilometreye yaklaştı, bakıma girdi. Çiçek gibi. Evet, makul bir süre önce randevumu aldım. Son dakika almak isteseydim eminim sezondan dolayı biraz uzun vadeye yer bulabilirdim ama Borusan Oto İstinye'den randevumu aldım. Sabah 8.30'da gittim. Güzelce karşılandım. Motorum alındı. Her türlü detay konuşuldu. Son derece pozitifti. Sonra gittim. Harika bir kafeleri vardı. Zaten uzaktan çalıştığım bir gündü işim gereği. Bilgisayarım da yanımdaydı. Öyle planlamıştım. Harika bir kafeleri var. Gittim orada kahvaltımı sipariş ettim. Kahve ikramlarını aldım. Konforlu yerde oturdum. Bilgisayarımı açtım. Çalıştım 2 saat, 2,5 saat. Motorumu tertemiz şekilde teslim ettiler. Bütün sorularıma cevap verdiler. Bir iki ricam vardı. Onları sundum. Birisi çözüldü. Diğeriyle ilgili de yine cevap verildi. Dolayısıyla servis deneyimi gerçekten, özellikle bu ikincisi, bu durum beni etkiledi arkadaşlar. Tam olarak aradığımı buldum. Bundan da memnun olduğumu, beklentimi fazlasıyla karşıladığını belirtebilirim. Bir başka beklentim, sırayla gitmiyorum, aklıma geldikçe söylüyorum. Tabii ki kaliteli bir marka, iyi bir motosiklet, kaliteli bir malzeme bekliyordum. Açıkçası bu konuda beklediğimi bulamadığımı söyleyebilirim. Çok büyük problem mi oldu? Hayır. Ama daha önce de hep bahsetmişimdir. Triumph oldukça, özellikle 900 serisi itibariyle oldukça iyi parçalarla, kaliteli malzemeyle, iyi bir işçilikle üretilmiş bir motosiklet. Ondan sonra çok büyük bir düşüş diyemem ama elimin değdiği bazı yerlerde ufak tefek hissiyatlarda eski malzeme kalitesini, Triumph'taki malzeme kalitesini bulamadığımı söyleyebilirim. Bu sadece hissiyatla mı? Bunu da şuna bağlayayım. Motosikletle 10.000 kilometre süre zarfında servise gittiğim zaman da problem olarak ilettiğim 2 tane temel konu vardı. Bunlardan bir tanesi, araya fotoğraf koyarım arkadaşlar. Şimdiye kadar motosikletimi ağırlıkla hep kendim yıkadım. Kendim işte şarjlı su püskürtme cihazımla diyeyim. Çok yüksek basınçlara ulaşmadığını da belirteyim. Ve Sonax'ın şampuanı, yine bir cila vesaire falan, klasik Tiger 900'e ne şekilde yapıyorsam bu motoru da o şekilde 2 kere yıkadım. Ama motosikletin 2 bölümünde, şu elciklerin olduğu bölümde, siyah parçalarında ve motor bloğunun dışındaki Shift Cam yazan kapaklarda, bunlar boyasız plastik malzemeler olmasına rağmen arkadaşlar, dışında mat bir vernik varmış. Bu verniklerde soyulmalar meydana geldi. Ben ilk başta ne olduğunu anlamadım. Yani hiç iyi de malzemelerle kullandığım için, güvendiğim materyaller olduğu için kendime de herhangi bir şey bulunmadım, atıfta bulunmadım. Orada ciddi soyulmalar meydana geldi. Bunun için servise geldiğiniz zaman kayıt açarız, bakarız demişlerdi. Bir o şikayetimi ilettim. Bir de son 2 turdur fark ettiğim sağ amortisörde bir kaçak, böyle çok büyük bir kaçak değil ama sağ amortisör borusunda bir sızdırma, böyle elime attığım zaman ufak bir yağ görüyordum. Böyle yağ buharından hallice, özellikle sıcak havalarda, çok sıcak havalarda iz yapıyordu. Bu alışageldiğimiz toz izi değil, yani motosiklet çalıştıkça, amortisör çalıştıkça orada kalan bir iz değil. Eline attığınız zaman sağ tarafta bir yağlanma görüyordunuz. Bu zaten hani ezelden beri GS'lerde klasik hatalardan bir tanesi olduğunu görüyordum. Bunu da ilettim. Bu bahsettiğim ilk problem için kimyasal kaynaklı olduğunu belirterek reddettiler bu talebimi. Dolayısıyla garanti kapsamında değerlendirmediler. Hiç de itiraz etmedim. Düşündüm, yani kullandığım materyallere bok atıyorum herhalde burada. Onları tekrar değiştirmeyi düşünüyorum. Oralara belki işte söküp bir kaplama, bir zımpara artı mat bir boya vesaire bir şeyler düşünüyorum. Onun dışında topuğuma denk gelen yerler, topuk korumaları var bunda, plastik. Yani ne araziye çıkıyorum ne bir şey yapıyorum. Ufak tefek arazi yollardan geçtiğim oldu ama normal bizim kullandığımız ekipmanları kullanıyorum. Bot olarak da, pantolon olarak da. Ama topuk korumalarımda korkunç bir çizilme var. Yani bunun fotoğrafını koyarım buraya. Bu gerçekten trajik. Gerçekten böyle hani tırnağınızın ucuyla bastırsanız çizilecek seviyede galiba.
Bugünlerde işte onu da belki aynı kapsamda yaptırırım diyordum ama sevdiğim markalardan SW Motec'in oraya böyle alüminyum korumasının daha güvenilir bir korumasının olduğunu gördüm. Hem daha şık durduğu için hem de açıkçası o çizik halini sevmediğim için o parçadan sipariş verdim. Onu bekliyorum şimdi. Yani bu temelde malzeme kalitesi olarak birazcık daha az kaliteli hissettiriyor. Ucuz hissettiriyor diyemem. Ama işte selenin altını açtığınız zaman oradaki klipsler vesaire falan, plastik kalitesi gerçekten Triumph'ta daha iyi arkadaşlar. Bunu hep söylerim. Tekrar dile getirmiş olayım. Ama hani bir diğer sorunun da cevabı olarak burada belirtecek olursak, asla bu iki problem dışında motosiklette hiçbir problem 10.000 kilometre boyunca, yani 4.000 kilometreyi alıp 14.000 kilometreye getirdiğim serüven boyunca. Sen ne yapıyorsun dostum ya? Ne var orada? Ayı mı var, kurt mu var? Yaşamadım, problem yaşamadım arkadaşlar. Gel gelelim bir kullanan olarak diğer bütün faktörleri bir kenara bırakacak olursak. Sürüş hissiyatı, bunlarla ilgili ne bekliyordum, ne buldum? Yani ne bekliyordum? Tabii ki daha fazla güç bekliyordum. Ama kontrol edilebilir bir güç bekliyordum, korkutucu olmayan. Çünkü örneğin KTM ile ilgili vesaire falan hep bir agresiflikten bahsediliyor. Ducati biraz daha farklı, hem güçlü ama aynı zamanda daha rahat kontrol edilebilir bir motor olduğunu da duyuyordum ama hani bu motorda gerçekten arkadaşlar, arkadaşımın 1250 GS ADV'sini de sürdüm. Gerçekten güç olarak gerçekten çok iyi bir noktaya getirmişler. Özellikle ADV olmayan bu versiyonu ve ben yine daha çok yolda sürdüğüm için ve birazcık da bu sportif hissini motorun sevdiğim için, aradığım için motosikleti yan çantalarla, işte ön üst koruma demirleriyle vesaire doldurmadım. Mümkün olduğu kadar spor halini korumak için yalın tutmaya çalıştım. Hatta mümkünse belki arkadaki bu kullanmadığım yan çanta tutma yerlerini vesaire falan da sökeceğim. Buraya yine bir fotoğraf koyarım. Takip ettiğim bazı hesapların motoru getirdiği halleri sizle paylaşayım. Hedefim onun gibi bir şey yapmak. Ama tabii bayağı müdahale etmek gerekiyor. Türkiye'de bazı parçalara vesaire erişmek de zor. Dolayısıyla motorun bu küçük, kontrol edilebilir, hafif, sportif yapısı beni çok etkiledi. Yani istediğiniz zaman gazı açtığınızda o tork elinizin altında, özellikle ilk zamanlar şu gaz koluna alışana kadar istemsizce motorun önünün yerden kesildiği anlar oluyordu. Sonrasında tabii ki alıştım bu gaz koluna. Ama güç anlamında nereye bakarsan oraya dönersin ve nerede olmak istersen orada olursun gibi bir hissiyat veriyor. Ben bunu kontrolsüzlük değil, tam tersine daha da güvenli buluyorum. Özellikle işte sollamalarda biliyorsunuz hepimiz türlü yaramazlıklar yapıyoruz, yani her zaman şu beyaz çizgilere riayet etmiyoruz. Daracık yerlerde sollamaya vesaire falan çıkıyoruz. Herkesin risk algısı farklı olsa da. Ama bu elimizin altındaki, kontrol edebiliyorsak eğer, bu güç işi daha güvenli hale getirebiliyor. Onun dışında motorun kontrol edilebilirliği, pratikliği, alıştıktan sonra arkadaşlar ben şehir içinde Tiger 900 her ne kadar bisiklet gibi bir motosiklet desem de şehir içinde düşük hızlarda, yine çok girmesem de şehir içi trafiğine, ya bu motoru gerçekten daha kolay kontrol ediyorum. Düşük hızlarda, yani 3-4-5 kilometrelik hızlarda. Şu özellikle alttaki koruma demirlerine, motorun o çıkıntısına alışmak bir miktar zaman aldı. 1-2 bin kilometre sürdü. Ama ondan sonra gerçekten onun da belli bir yükseklikte olduğunu kanaat getirdikten sonra şehir içinde de hiç problem yaşamadan keyifle yol alıyorum. O yüzden hani motorda hani umduğum birazcık da atalet ummuştum. Yani böyle ağırlık ummuştum. Pozitif anlamda vermiş olayım bu cevabı. O yönde hiçbir olumsuzluk yaşamadım. Yerden yükseklikleri işte Tiger 900'ün 82 santimdi. Bu da kağıt üstünde 82 santim. Ama sele yapısından kaynaklı olabilir. Durduğu yerde ayağım aynı ölçekte yere basmıyordu. Ama şimdi o hisse de alıştım. Öte yandan bu motorun otomatik alçalıp yükselme fonksiyonu. Yani bilmeyenler için kabaca söyleyeyim, motosiklet düşük hızlarda siz yavaşladığınız zaman 82 santimlik yüksekliğe iniyor. Ön arka amortisörleri alçaltarak. Ama 50 kilometrenin üzerine çıktığınız zaman da ideal sürüş yüksekliği olan 85 santime çıkıyor. Buna da alıştım ve bu da benim işimi çok kolaylaştırıyor. Yani hem kullanırken ideal ergonomide bir motosiklet, hem de yavaş hızlarda
1.79 boyundaki ben için kendimi çok rahat hissedeceğim bir yükseklikte bana hizmet ediyor. Benim için en dramatik değişikliklerden bir tanesi, yine böyle atlayarak gidiyorum ama son yaptığım Romanya turu oldu. Geçtiğimiz yıla benzer bir rotaydı. Geçtiğimiz yılda Tiger 900'de benzer rotayı yapmıştım. Onda da böyle üst üste yüksek kilometreler vesaire yaptığım günler olmuştu. Bununla da kendi belki de rekorumu kırdım galiba. Tek günde İstanbul'dan çıkıp Transfagaraşan'a gittim. Onunla ilgili de bir videom var. Yaklaşık 950 kilometrelik bir yol kat edip Transfagaraşan'ı da hatta kat edip Sibiu kentine ulaştığım bir gündü. Burada zaten aradığım şeyi bulduğumu tam olarak o seyahatten sonra da anladım. Yani ben Tiger 900'de her ne kadar selesi çok konforlu addedilse de, ki bence de öyle, yumuşak bir selesi var Tiger 900'ün. O seyahatler sonrasında bayağı canım yanmıştı. Özellikle turdan dönerken belimde ciddi bir ağrı hissetmiştim. O süre zarfında hayatımda çok ciddi bir değişiklik olmadı. Geldikten sonra belim düzeldi vesaire. Böyle uzun turlarda ufak ufak belim hissettiriyordu. Ama bu motorla hem giderken hem dönerken o kilometreleri tek günde yapmış birisi olarak hiçbir bel ağrısı çekmedim. Tabii ki motorun sana verdiği bir haliyle, işte rüzgar teması vesaire. Çünkü ben hani bu motoru daha büyütmek, rüzgardan daha fazla kaçınmak için ekstrem şeyler yapmadım. Tam tersine bunu böyle yolda aşağıda indirip rüzgarı daha fazla alayım dediğim zamanlar da oldu. Dolayısıyla olması gereken fiziksel yorgunluk dışında motosikletin teknik olarak size kattığı bir yorgunluk olarak değerlendirecek olursak aradığım konforu bu motorda buldum. Bu beni çok mutlu etti. Ama bunu ikiye ayırmak istiyorum ben. Sele konforuyla amortisörün yarattığı konforu bu motorda ayrı ayrı değerlendirebilirim sanırım. Çünkü biraz önce de bahsettiğim gibi Tiger 900'ün selesi aslında oldukça konforlu bir sele. Ama muhtemelen özellikle benim ağırlığımda ne kadar ayarlarını doğru yapmaya çalışsak da süspansiyonları itibariyle olabilir, belimde çok bir baskı uzun yoldan sonra hissediyordum, bir bel ağrısı. Bu motorda da aslında tam tersi. Selesi bence Tiger 900'ün selesinden daha rahat değil. Hatta bir miktar daha rahatsız olabilir. Tiger 900'ün selesinin kumaşı da benim hoşuma gidiyordu. Üzerinde hem yeri geldiği zaman beni tutacak kadar bir sürtünme vardı, hem de istediğim zaman sağdan sola, soldan sağa popomu kaydırabiliyordum. Bunun selesi biraz daha tırtıklı, daha zor kayıyor istediğim zaman. Aynı zamanda da iki farklı sertlik ayarı var ama ben bilmiyorum, selesi ile ilgili şikayetler eski 1250'leri kullanan arkadaşlar dahil olmak üzere var arkadaşlar. Yani sele konfor olarak bence bu noktada çok ciddi bir şeyi yok. Belli kilometreler sonra popom hala acıyor bu motorda da. Hatta onunla ilgili de daha önce çeşitli yorumlarım vardı, işte kremler şunlar bunlar falan önerilmişti, onları kısmen denedim. Ama belli kilometreleri yaparsanız poponuzda bir yanma oluyor, bunda da oluyor bende. Hatta araştırmıyor değilim, acaba farklı bir sele kullanabilir miyim, sele kılıfımı almalıyım vesaire vesaire diye. Ama amortisörden kaynaklı, amortisör ayarlarının esnekliğinden kaynaklı elde etmiş olduğum konfor benim bu uzun turlarda özellikle belimi çok rahat ettirdi. Diğeri bir miktar daha göreceli bir kavram olduğu için herkesin poposu kendine, ama amortisörün getirdiği konfor bu motorda beni oldukça memnun etti arkadaşlar. Ya ne konuşacağım derken bir saattir anlatıyorum. Hala daha belki aklıma gelen şeyler olur. Ama her zaman gelip mola vermeyi sevdiğim yere, Göksu Köyü'ne geldim. Şurada dere kenarı boşsa biraz dinleneyim. Sonra geri dönerken tekrar tura devam ederiz. Hatta Çıtır'dan Darlığa doğru belki gazlarız arkadaşlar. Bu arada hani bunu böyle illa bir tek videoya sığdırmak zorunda da değiliz. Eğer hani motorla ilgili 10.000 kilometre tecrübe etmiş birisi olarak bana sorunuz olursa, merak ettiğiniz şeyler olursa, hem eski motorumla kıyas olarak hem de bu motorla ilgili merak ettiğiniz her şeyi videonun altında bana sorarsanız onları da elimden geldiğince yanıtlamaya çalışırız. Şurada bir mola vereyim, daha sonra görüşürüz dostlar diyeceğim ama sanırım burada çekim var ya. Veremiyoruz. Daha önce de bir kere karşılaşmıştım. Burada bir çekimle. Çekim mi? Piknik mi? Ne var? Veririz ya. Burada bir mola veririz.
Memnun oldum. İyi sürüşler size de. Evet dostlar, molamızı da verdik. Çok sevdiğim Göksu köyündeki derenin kenarında. Orada da 3 arkadaş vardı. KTM 1290, 1250 GS, Ducati Multistrada V4S, bir Tiger 1200 eksikti. Büyük macera motorları buluşması denebilecek bir buluşma gibiydi. Onlara da sohbet muhabbet güzel vakit geçirdik. Dostlar, nerede kaldığımızı tam hatırlamıyorum ama kabaca çoğu başlığa değindik. Yani hem sürüş hissiyatı hem onun dışındaki maddi manevi faktörler. Belki sürüş kısmı bir miktar eksik kalmış olabilir. Biraz orayı açarız yine. Ama özellikle uzun yoldaki performansı ile ilgili beklentilerimi karşıladığından bahsetmiştim. Bana sorulan soruların cevaplarına da genellikle şunu verdim. Yani ne olurdu mesela Romanya turuna bununla değil de Tiger 900'de gitmiş olsaydım ne olurdu? Hiçbir şey olmazdı. Yine son derece keyifli bir tur geçirmiş olurdum. Zaten beraber gittiğim arkadaşların da hepsinin Tiger 900'ü vardı. Ama ne olurdu? Biraz daha fazla yorulurdum. Biraz daha az eğlenirdim. Yani eğlenirdim ama biraz daha az eğlenirdim. Yani ben bu motordaki esnekliği istediğim zaman gaz açıp o ivmelenmeyi hissetmeyi de seviyorum. Oynamayı da seviyorum arada. Kendi çapımda tabii ki. Diğer bir husus, yani bu motorun hissizliği vesaire falan hep eleştiriliyor. Ama tabii bunu eleştirmekte herkesin hakkı mı emin değilim. Söyleyeyim yanlış anlaşılmasın. Yani burada tamamen çok tecrübeli, bazısının yarış geçmişi olan, bazısının... Yani her kilometre bu arada aynı şey ibaret değil. Kimisi otobana çıkar sürekli tın 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 750'lik scooter'la adam dünyayı gezmiştir 3 sefer. Ama onunla bir motoru performanslı süren, arazide süren, pistte süren adamların hissiyatını aynı kefeye koyamayız. Yani bir Toprak Razgatlıoğlu bizden daha fazla kilometre yapmıyor olabilir ama hani kıyaslayabilir miyiz sizce? Dolayısıyla buradan yola çıkarak bu motoru hissiz bulabilecek arkadaşlar, üstatlar, kullanıcılar muhakkak vardır. Onlar da nedir? Yani çok performanslı kullanan, motorla iletişimi çok üst düzeyde olan, ki bunlar genellikle sürüş destek sistemlerini de pek sevmezler. ABS'yi bile kapatmayı tercih edenler oluyor biliyorsunuz. Çekiş kontrolüdür vesaire falan. Ben öyle birisi değilim. Dolayısıyla hani o seviyeye gelip o ihtiyaçları duymadan bu konuda bir eleştiriyi pek kendimde hak olarak görmüyorum ama ben kendi adıma Tiger 900 ile kıyaslayacak olursak bu motorun bana herhangi bir hissiyatsızlık yaşattığını asla böyle düşündüğüm bir yan olmadı. Tabii ki bu telelever, paralever teknolojisi çok merak ettiğim, çok istediğim bir teknolojiydi. Onun yaratmış olduğu konfor gerçekten başka bir seviyede. Aynı zamanda güvenlik de yaratıyor bence. Burada şu değerlendirilebilir, hep hani şey deniyor. Tabii bu hissiyatsızlıktan dolayı. Bir sorunu olana kadar sana çok fark ettirmiyor. Motor sınırı geçtiğin anda bir anda cezalandırıyor falan. Vallahi ben öyle bir şey hissetmedim arkadaşlar. Arkamın kaydığı vesaire de oldu. Tabii bunlar benim hissettiğim ama dışarıdan neredeyse fark edilmeyecek kadar ufak şeylerdir. Bununla ilgili daha önce arkadaşlarla peş peşe sürüş yaptığımız zaman şey olurdu. Bazı arkadaşlar, abi kaydım gördün mü, kaydım çok fena kaydı arkası, ya kamera kaydından bakıyoruz, inan hiçbir şey belli olmuyor. Burada gerçekten insan oturduğu sele itibariyle motorla iyi bir bağ kurduysa zaten o ufak tefek kopmaları hissediyor ama dışarıya bazen bu yansımayabiliyor. Bunda da öyle, yani ufak tefek tutuş kayıplarını bana istediğim ölçekte verebiliyor. Farklı sürüş modlarıyla da istediğim karaktere büründürebiliyorum. Özellikle sürekli kullandığım road modu. Burada da işte yumuşaklığını -2 ile +2 arasında ayarlayabiliyorsunuz. Ayrıca süspansiyonu da iki farklı sertlikte, road ve dinamik olarak iki farklı sertlikte ayarlayabiliyorsunuz. Bu kombinasyonlarla onlarca farklı yapıya dönüşüyor. Özellikle bu sürekli kullandığım road modunda, ben otobüs modu diyorum buna. Yani yaylana yolda rahat bir şekilde yol alıyorum.
Ama dinamik modu aldığım zaman bana göre fazla bile kas katı oluyor ki ben dinamik modu da -1'e almıştım daha önce, yani sertliğini bir miktar bu yoldaki engebeleri hesaba katarak. Şimdilerde biraz daha serte alışmayı deniyorum. Özetle bana yani şunu indirdiğim anda bir naked motor gibi hissiyat da veriyor. Tabii ki değil. Sürekli naked kullanan bir insan için tatmin etmeyebilir. Ama tam anlamıyla dünyayı gezmek için, Türkiye'yi gezmek için istediğin her şeyden yeterli miktarda yapan bir motor olarak ben bu tercihimi son derece yerinde buluyorum. Aynı durumu örnek veriyorum Tiger 1200'de yaşar mıydım? Emin değilim. Biraz daha ağır hissettirdiğinden vesaire bahsediliyor. Mesela 1300 GS ADV, bilmiyorum tükürdüğümü yolar mıyım ama hani gerçekten bana şu anki kullanım şartlarında hiç makul gelmiyor. Sunduğu ilave sadece büyük depo ve çok az bir miktar daha ilave süspansiyon mesafesi hesaba katılacak olursa aradaki o hengameye, o ağırlığa değecek bir şey ben gerçekten görmüyorum. Bana göre bir motor ne kadar hafif, ne kadar sade ise o kadar iyi. Tiger 900'de biraz daha farklı. Onu zaten kendime göre biraz ince değerlendirdiğim için onun önünde koruma demirlerine de çantalar takmıştım. Arkada yan çanta demirleri vardı. Onlara da ufak koruma demiri çantaları takmıştım. Motoru olduğundan biraz daha büyük gösteriyordu. Ama şimdi bunu mümkün olduğu kadar çıplak kullanmaya çalışıyorum. Öyle seviyorum. Bu da şu anki ihtiyaçlarımı fazlasıyla karşılıyor. Ha yani şu da var. Yani tecrübesi az olan birisi için, hata yapan birisi için, ya bu motor benim hata yapma oranımı azalttı. Tabii ki bazı hatalarım oluyor sürerken. Dile kolay 10.000 kilometre. Yani burada istatistik mekanizması çalışırsa, yani benimle aynı süre zarfında 3.000 kilometre yapan birisiyle 10.000 kilometre yapan ben arasında hata yapma şansımız tabii ki benim daha fazla olacaktır. Bu motorla da hata yaptığım, virajı hafiften kaçırdığım zamanlar daha az olmakla beraber oldu. Tabii ki bu benim artan tecrübemle de alakalı bir şey de olabilir ama bu motoru iyi hissettiğim için bunun da bana pozitif bir yansıması olduğunu düşünüyorum. Yani bu noktada eleştiri demeyeyim ama farkında olunması gereken bir durum var beni şaşırtan. Şimdi bu benim en çok arzu ettiğim şeylerden bir tanesi de işte macera motoru sınıfındaki önü 19 jantlı, ön süspansiyonları biraz daha büyük bir motor istediğimi belirtmiştim, tercihlerimden bir tanesi. Bunun da negatif bir getirisi şu oluyor ne yazık ki. Sert fren yaptığınız zaman ön tarafa doğru ciddi bir dalma söz konusu oluyor. Onu absorbe etmek için motosikletin süspansiyonlarını çok sertleştiriyorsunuz. İşte Tiger 900'de ön taraf bu manuel ayarlanıyordu. Sürekli ayar yapmam vesaire falan gerekiyordu. Ve bunda otomatik ayarlanıyor ama yine de o negatif durumu, her ne kadar süspansiyon mesafesi Tiger 900'den daha yüksek olsa da bu telelever, paralever sistemiyle bu bertaraf ediyor. Ön tarafa dalma hissiyatı çok çok az. Yani dalmıyor değil, dalıyor ama böyle baş aşağı değil de ortaya doğru bir genel bir basılma durumu söz konusu oluyor. Dolayısıyla daha sert frenajları daha az korkuyla yapabiliyorsunuz. Sadece bu motorda alışmaya çalıştığım bir konu var. Yani alışmaya çalıştığım demeyeyim ama tepkisine şaşırdığım bir durum oluyor. Bazen panik fren yapmam gerektiği zaman işte viraja hızlı girdiğimi düşündüm ya da virajdan önce sert fren atıp istediğim hıza daha çabuk düşmek zorunda kaldığım senaryolarda yeteri kadar sert fren yaparsam belki arka freni hala istediğim gibi dozlamıyor olmamdan da kaynaklanıyor olabilir. Motorun arkasında böyle bazı bir iki videomda var, kesmiyorum oraları özellikle. Motor çok sert yavaşlıyor ama arka tarafı böyle bir sağ sol yapıyor. Orada tabii bu seçtiğim sürüş modunun da belli kaymalara izin vermesi gibi bir durum var. Yani dinamik modunda kullanıyorum genellikle, öyle agresif kullanıyorsam. O modlarda da arka tarafla ilgili fren gücünü dağıtmakla ilgili bazı ayarlar yapıyor. Belki motorun daha iyi durmasına katkı sağlamak içindir, bilmiyorum ama bazen şey buluyorum, yani ön taraf stabil ama arka taraf şöyle şöyle dans ede durduğum zamanlar oluyor. Lan acaba orada kontrolden çıkarmayı düşünmüyor değilim. Böyle dümdüz duruyorsun ama arkanın kuyruğunun sallandığını düşün. O bazen korkutucu olabiliyor. Ama hiçbir zaman, yani öyle ters durumlarda kaldığım zaman da affedici bir motor oldu. Sağ olsun güvenlik önlemleri vesaire falan beni şey yaptı, koruduğunu hissediyorum.
Valla fazla konuştum. Bundan sonra birazcık süreyim. Gerçi bugün pazar, çok kalabalık olacaktır teke sonrası. Ama şöyle hafiften bir dinamik moda alayım. Bundaki sürüş modlarını aktif olarak kullanıyorum. Özellikle road ve dinamiği. Yağmur yağarsa rain modunu da kullanıyorum. Dynamic Pro diye bir mod var. Kendi içinde ayar yapabiliyorsunuz. Ama arkadaşı, o Dynamic Pro moduna 1-2 sefer aldım. Vallahi beni korkuttu. Ne yalan söyleyeyim. Bir kere yani acaba ne bileyim içindeki ayarları vesaire falan düzeltelim diye aldım ama tabi orada ABS'ye falan da çok fazla müdahale ediyor. Çekiş kontrolünü falan da tamamen mi kapatıyor bilmiyorum artık, nedir ne değildir. Belli ayarları var. Ama gaz hassasiyeti ben dinamikte çok hassas zannediyordum. Yani evet hassas, çevirdim anında böyle bir şey durumu var. Olduğum vitese bağlı olmak kaydıyla. Ama Dynamic Pro'da bununla daha fazlası. Orada yani elin o gaz tepkisine alışana kadar beni korkutmuştu. O yüzden onu pek kullanmıyorum. Gazlayacağım zaman Dynamic modda gidiyorum. Bu arada şimdi aklıma geldi. İlgili yere kopyalayıp yapıştıramam belki ama bakımdan vesaire falan bahsettim biliyorsunuz. Hani bakım maliyeti ne oldu diye merak edenler olabilir. Dostlar, bu motoru işte 13.000 küsür kilometrede, 14.000 kilometrede diyelim soktuğum bakım ara bakım olarak değerlendirildi. Yani normalde bu motorda 10.000 kilometrede bir yağ bakımı, 20.000 kilometrede bir ağır bakım denilebilecek biraz daha detaylı değişimlerin vesaire yapıldığı bir bakım türü var. Şu an bu 14.000 kilometrede sanki 10.000'deki bir bakım gibi değerlendirildi ikinci bakım olmasına rağmen. Dolayısıyla yapılan sadece yağ filtresi değişimi, belli kontroller bunlardı. Bu bakım 11.000 lira tuttu Borusan'da. Onun dışındaki diğer garantiden yapılan işlemler, keçe değişimi vesaire falan, onlar ücretsizdi, onları saymıyorum. Ama merak eden olursa, kıyaslamak isteyen olursa bu motorun 14.000 kilometrede yaptırdığım bakımına 11.000 TL ödedim Borusan'da. Bir sonraki bakımı da hani artık ağır denilebilecek bakımı 24.000 kilometreye ayarladılar. 24.000 kilometreye kadar da bu şekilde sürüyor olacağım. Bu arada garanti uzatması da yaptırdım bu motora. O da aklımdaki şeylerden bir tanesiydi. Borusan'ın malum sunduğu garanti ve servis süreci gerçekten kıymetli. BMW'lerde sunulan 2 yıl garanti kilometre sınırı bulunmuyor. Ve ilave eğer yaklaşık 400 euro civarında, ki işte 300 küsür 390 küsür olabilir, bir euro cinsinden karşılığına, ki 18.000 lira mı ödedim ne, öyle bir paraya da ilaveten artı 2 yıl garanti uzatma satın aldım. Bu da şu demek: normalde benim motorum işte 2023'ün Aralık ayında, 2024'ün Ocağında tescil edilmiş ama herhalde muhtemelen ithal edildiği tarihe mi bakıyor bilmiyorum. Kabaca 2024 başı diyelim. 2026 başında, yani yıl sonunda garantisi doluyordu. Ben şimdi onu 2008 başına kadar uzatmış oldum. 18.000 lira karşılığında. Yine bir kilometre sınırı olmaması beni burada çok cezbetti. Yani şunu özellikle sordum. Peki yani ben kilometre yapan bir insanım. Bu kadar kısa sürede bu kilometreyi yaptım. Yani ben 3,5 sene sonra, yani bu motorun 3,5. senesinde diyeyim, 150.000 kilometrede, 160.000 kilometrede bu motorun bir yerini kırmış olarak size getirirsem ne olacak? Eğer bakımları aksatılmadan düzenli yapıldıysa garanti kapsamında değerlendirilecek dediler. Bir tek akü bu garanti kapsamına dahil değilmiş. Onun haricinde işte sarf malzemeleri, balatadır, şudur budur, onları zaten söylememe gerek yok. Adamlar motorunun arkasında duruyor arkadaşlar. Yani bu motorda garanti kapsamında bir sürü şey değişti. Bunların hepsi de kalite programı çerçevesinde. İşte marş rölesi ile ilgili bir geri çağırma olmuş. Marş rölesini değiştirmişler. Sağ kütüklerde bir su alma gibi problem tespit edilmiş yurt dışında. Sağ kütüğü ücretsiz tamamen çağırdılar, değiştirdiler. İşte arka çantayla ilgili bazı sorunlar varmış. Arka çantanın kilit mekanizmasını değiştirdiler. İşte sağ keçe bende problem oldu. Şu an sorunsuz, ücretsiz değiştirdiler. Bu hizmeti de ilave 2 yıl daha satın almak benim gibi kilometre yapan birisi için muhteşem. Her ne kadar ucuz olmasa da. Ama başınıza gelebilecek ufak bir arızada
bunu çok daha fazla tolere etme şansım olacaktı. Evet, bunlar korkutmaya başladı. Şimdiden buralar belli ki kalabalık. Birisi üstüme uçmazsa iyi. Ha, burada kombine fren mekanizması var. Yani Tiger'da da vardı ama bunda çok daha fazla hissediliyor. Siz ön frene de bassanız bir miktar arka fren yapıyor. Arka frene de bassanız bir miktar ön fren yapıyor. Bazı arkadaşlar yurt dışı forumlarda, gruplarda gördüğüm kadarıyla bunun müdahalesinden şikayetçi olan arkadaşlar var. Yine bu bahsettiğim gibi işte fazla manuel kullanmayı seven, daha performans odaklı kullanıma alışık insanlardan olabilir. Yani bu öyle her şeyi bana bıraksın, saf bir motor, hani şu tenerelerde kullanılır ya, işte şimdi mesela tenereye çekiş kontrol sistemi falan gelince son motoru da kaybettik vesaire, erkek motoru falan denen kavram, bu motor öyle bir motor değil. Bu motorda bir sürü güvenlik önlemi var, bir sürü elektronik var, hepsi de kendi içinde ahenkle çalışıyor. Fren mekanizması da şöyle: özellikle arka frene önce basarsanız, ani bir fren yapmanız gerekti mesela, arka frene sert bastığınız zaman siz bir yandan da yarım saniye sonra elinizi ön frene attınız diyelim. Şikayet edilen konu bu. Normalde biraz detay vereceğim, uzatmış gibi olacağım ama bunu anlatmam lazım. Normalde elini ön frene attığın zaman ön fren manetinin bir sertliği var ve o sertliğe alışmışsındır. Belli bir yerde sertleşir vesaire, bir kas hafızası vardır. Ama sen arka frene daha önce basıp sert basarsan motor senin yerine bir miktar ön freni de sıktığı için, ön fren hidroliklerini de pompaladığı için sen elini ön frene attığın zaman ön freni alıştığından biraz daha sert buluyorsun. Halihazırda sanki fren elini geri itiyormuş gibi hissediyorsun. Yani buna alışmak lazım. Şaşırmamak lazım. Şu an mesela belli bir yumuşaklıkta bir boşluk var. Ben hissediyorum onu. Ama eğer bahsettiğim durum olursa elime attığım zaman fren yukarıda sertleşmiş vaziyette oluyor. Ona göre de farklı dozajlamalara elini alıştırman lazım. Ama hani alternatif olarak seni de, bak ya adamı nasıl sıkıştırdı ya. Adamın içinden geçti. Farklı dozajlamalara da alışman lazım ama bu da seni türlü belalardan da koruyor olabilir. Aynı şekilde ön frene de bastığında arka freni bir miktar kullanıyor. Bu arada bunu sürüş modlarına göre farklı farklı seviyelerde yapıyor. Yani dinamik modda daha farklı müdahale ederken işte road modunda daha farklı müdahale ediyor ve sen istersen bunları da kapatabiliyorsun tabii ki. Rahmetli Babuş'un altın elbiseli adamın viraj videosunun çekildiği yer. Bugün pek performanslı sürüş modunda değilim. Sohbet ede yavaş tempoya alıştığım için henüz manevi olarak da o kafaya giremediğimden çok zorlamak istemiyorum kendimi. Dostlar, darlığa yaklaştık. Bugünkü videonun başlığı ne umdum ne buldumdu 1300 GS'de. Umuyorum kesip biçerek doğru bilgileri dilim döndüğünce size aktarabilmişimdir. Bir yandan da benim için keyifli bir sürüş oldu. Ben dönerken biraz daha sessiz, böyle müziğimi açarak biraz daha gezme ihtiyacımı karşılayacak bir modda geri döneceğim. Ama videoyu burada noktalamak istiyorum. Merak edip buraya kadar izlediyseniz, katlandıysanız çok teşekkür ederim. Klasik olacak ama hoşunuza gittiyse beğenmeyi, abone olmayı, değerlendirmeyi düşünebilirsiniz. Aklınıza gelen sorular varsa dediğim gibi mümkün olduğunca bana gerek Instagram'dan gerek videonun yorumlarından ulaşabilirsiniz. Merak ettiğiniz başka konu başlıkları olursa da onlar için de belki ayrı videolar çekebilirim. Teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Sizlere de iyi sürüşler. Selamlar dostlar.